Whiteout Survivor oyunumuzdan hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Gün geçmiyor ki oyuna yeni bir özellik gelmesin. Bu seferki özellik ada sistemi. Etkinlik demeyeceğim çünkü bu kalıcı bir özellik olacak gibi duruyor. Yani ekstra bir harita olarak kalıcı olarak kullanacağımız bir yer olacak. Oyunun yapımcısı olan Center Games'in daha önceki bir oyunu var. Frozen City diye. Oyunu oynayanlar bilir. Benim de kanalımda 10 tane videosu var. Orada bir şehir geliştiriyordunuz. Bu şehir odun şehriydi. Yani oradan sadece odun farmlıyordunuz. Odun ihtiyacınızı oradan karşılıyordunuz. Herhangi bir ekstra bina geliştirmesi olmuyordu. Başladığınızda bu şehri geliştirip bir sonraki şehre geçiyordunuz. Orada da demir, maden şehri vardı. Demir üretiyordunuz. İlk şehirden odun farmlayıp ikinci şehirden demir. O şekilde giderek bir sonraki şehre atlayarak ova şehri falan vardı. Hem teknolojinizi geliştirip hem de çeşitlendiriyordunuz. Bu da o sisteme evrilecek gibi bir durum var. Bunun da ilk örneği ada sistemi. Ada sistemini ilk önce geçen günkü canlı yayınımızda Serdar canlı yayında yazmıştı. Abi böyle bir adayla alakalı bir etkinlik gelecekmiş. Bilgin var mı diye. Ben de bilgim yok dedim. Onunla ilgili elinde bir görsel bilgi herhangi bir şey varsa bana özelden at demiştim. Serdar da bana bir video atmıştı. Serdar'a buradan teşekkür ederiz. Geçen günkü Japonya'da yapılan bir etkinlikte oyuna gelecek özellikleri tanıttıkları, yani oyuncuları tanıttıkları bir seminer düzenlemişlerdi. Oradaki videoda anlatmışlardı. Resmi olarak paylaşılan videoda bu ada kısmı yok. Gayri resmi bir şekilde elde edilmiş bir video bu. Ben de videoyu biraz editledim. Türkçe dublaj yaptım. Onu isterseniz öncelikle videoyu izleyelim. Sonra üzerine yavaş yavaş yorumlar yaparız, işte nasıl olacak, ne edecek gibisinden. Bu video geliştirici ekibin paylaştığı bilgilerden, videodan oluşuyor. Biraz teori, biraz öngörü diyelim. Yani Türkçe anlamıyla videoyu izleyerek götümüzden bir şeyler uyduracağız. Yani %70'e yakında tutturacağımıza inanıyorum. Çünkü daha önceki bilgilerde öyle olmuştu. Önce videoyu izleyelim, sonra üzerine yorum yaparız dostlar. Şimdi size kanalımızda sponsoru olan Digipin.com'dan bahsetmek istiyorum. Digipin.com'a girdiğinizde videomuzun açıklama kısmında bulunan linkten tıklayıp kaydolduğunuzda birçok oyunlarda bayağı indirim, %10'luk bir indirim oluyor. Valorant gibi, PUBG gibi, Mobile Legends gibi, Metin 2 gibi, Whiteout Survivor gibi, Brawl Stars gibi, yani şuradaki birçok oyun içi parayı daha ucuz fiyata satın alabilirsiniz. Şöyle oyunun genelini göstereyim. Exem, Blue TV, Brawl Stars, işte Google Play, PUBG, tüm bu oyunlarla alakalı oyunlara para yatırmak istiyorsanız Digipin.com'u kullanıp daha uygun fiyattan pakette satın alabilirsiniz. Digipin.com'a katkılarından ve de desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Siz de kullanın, daha ucuza paketler alın. Büyük ihtimal etkinlik şu şekilde başlayacak. İşte Bahit'i başka biriyle diyalog içinde olacak. İşte şöyle bir ada keşfettik. Bayağı bir kaynakları var. Biz bu kaynakları işte elde edebiliriz. Bir ekip gönderelim. Şudur budur gibisinden bir karşılıklı diyalog olarak başlayacak. Çünkü etkinliklerde genelde böyle bir diyalog olarak başlıyor. Bir izleyelim abi. Sesi nasıl? Tamam. Elbette hırslı maceracılar sadece karada durmadı. Buzu kırdılar ve uzaklara yelken açtılar ve sonunda denizin diğer tarafındaki büyülü efsane adasını keşfettiler. Adadaki tüm canlılara ısı enerjisi sağlayan ve besin sağlayan değerli yaşam suyu vardı. Uzak ada, yaşamak için hoş bir ortama sahipti ve bu Dawn'u yeni bir tedarik zinciri oluşturmak için mükemmel kılıyordu. Adanın sisini temizleyerek, arazi kaybederek ve dilediğiniz gibi çeşitli binalar inşa ederek kendi benzersiz ütopyanızı yaratabilirsiniz. Ada sistemiyle ilgili paylaşılan video sadece bu kadardı. Ondan sonrasında işte kanyon etkinliği tanıtılıyor. İşte transferlerle alakalı bir şeyler tanıtılıyor. O şekilde gidiyor. Sadece bu ada etkinliğiyle ilgili görsel paylaşmamışlardı. Şimdi abi onun üzerine biraz konuşalım. Ben videoya geri sarayım şöyle. Elbette hırslı maceracılar sadece karada durmadı. Buzu kırdılar ve uzaklara yelken açtılar ve sonunda denizin diğer Az önceki görsel şeydi, sinematik. Hani o diyalogdan sonra böyle bir görsel paylaşabildiler ama şu tarafındaki büyülü efsane adasını keşfettiler. Adadaki tüm canlılara... Ya burada geyikler gözüküyor. Demek ki biz bir base kuracağız. Oradan işte geyikleri falan avlayabileceğiz. Şurada geyikler gözüküyor. Ağaçlar var. Isı enerjisi sağlayan ve besin sağlayan değerli yaşam suyu vardı. Ya ısı enerjisi ve besin dediğine göre ortadaki binayı aynı fırın seviyesi yükseltir gibi yükselteceğiz. Buna bağlı olarak da şuradaki koyduğumuz binaların seviyelerini de yükselteceğiz. Şurada ilk açılan şey hayvan evcilleştirmeye benzer bir bina açılıyor. Tam sizde gözükmüyor da videonun biraz daha net halinde ben gördüm. Şurada seraya benzer bir şey var. Buradan büyük ihtimal bitki bir şey yapacağız. Yaşamak için hoş bir ortama sahip. Şurada yel değirmeni var. Yel değirmeni olduğuna göre buradan şuradan bir yetiştirdiğimiz bitkileri falan farmlayacağız büyük ihtimal. Şurada base'ler var. İşte buraya koyduğumuzda demek ki burada savaşçı, yani işçi var ya, onlar savaşçı diyor. İşçiler getireceğiz buraya. İşte her tarafa işçi atayabileceğiz büyük ihtimal. Ve bu Dawn'u yeni bir tedarik zinciri oluşturmak için mükemmel. Şunlar tamamen kozmetik olduğuna inanıyorum ben. Iskiye var. İşte küçük ağaçlar var böyle havuzun kenarına. Ya bu da gösteriyor ki biz burayı kendi kafamıza göre dekore edeceğiz. Mesela bunu buraya koyduğumuzda base'den buraya kendiliğinden yol açılacak gibi duruyor. Bunları biz kendi kafamıza göre dekore edeceğiz. Zaten videoda da söylüyor. Adanın sisini temizleyerek, arazi kaybederek ve dilediğiniz gibi çeşitli binalar inşa ederek arazi kaydederek, çeşitli binalar inşa ederek diyor. Benzersiz ütopyanızı yaratabilirsiniz.
benzersiz dediğine göre dediğim gibi kendimiz inşa edeceğiz burayı. Mesela ben bunu buradan tıklayıp şuraya götürebileceğim. Yani normal Whitehouse Survivor köy haritası gibi değil. Mesela bunu buradan alıp buraya götürebileceğim. İşte odun kısımlarını oduncu yerlere yerleştirebileceğiz büyük ihtimal. Biraz daha farma dayalı bir yer olacak gibi duruyor. İşte ama ileri seviye oyuncular için ne sunacak onu bilmiyorum. Çünkü ileri seviye oyuncular için atıyorum adam FC8 ise herhangi bir kaynağa ihtiyacı yoktur. Ete ihtiyacı yoktur abi bu adam. Buradan büyük ihtimal şu binada da ateş kristali şudur budur o madenleri de farmlayabileceğiz büyük ihtimal. Ya bu da ileri dönük yavaş yavaş geliştirebileceğimiz bir sistem olacak. Etkinlik değil kesinlikle. Geliştirici ekibin son yazdığı bilgiye göre Nisan'ın ortasında ada etkinliğiyle alakalı şeyler başlayacakmış. Hazırlıklar şunlar bunlar. Ya bu Nisan'da göreceğiz abi bu etkinliği. Ben büyük ihtimal yine önce 1 ile 100 arasına gelir. Ben size paylaşırım videolarını nasıl olacağını ne yapacağını. Şöyle gidiyoruz şöyle yapıyoruz gibisinden. Elbette hırslı maceracılar Dikkat sadece izleyelim karada dostlar. durmadı. Buzu kırdılar ve uzaklara yelken açtılar ve sonunda denizin diğer tarafındaki büyülü efsane adasını keşfettiler. Adadaki tüm canlılara ısı enerjisi sağlayan ve besin sağlayan değerli yaşam suyu vardı. Uzak ada yaşamak için hoş bir ortama sahipti ve bu Dawn'u yeni bir tedarik zinciri oluşturmak için mükemmel kılıyordu. Adanın sisini temizleyerek, arazi kaybederek ve dilediğiniz gibi çeşitli binalar inşa ederek kendi benzersiz ütopyanızı yaratabilirsiniz. Yani tedarik zinciri dediğine göre bura bizim kolonimiz olacak. Ya burada geliştirerek asıl köyümüze ekstra şeyler sağlayabileceğiz. Ama dediğim gibi sadece et, odun, o tarz olmayacak gibi duruyor. Çünkü onlar mesela FC30'dan önceki oyuncular için işe yarar. FC30'dan sonra herhangi bir adam oduna ihtiyacı olacağını düşünmüyorum ben. Onunla ilgili de bilgi yapmışlardı yani ileri dönük zımbırtılar. Ki bu tutarsa yani çok uçuk bir ihtimal ama kendi köyümüzde kendimize göre dekore edebileceğiz. Mesela atıyorum ama nasıl olur onu bilmiyorum. Öyle tahmin ediyorum. Bakalım abi. Şuradaki binaları tam çıkartamadım ben. Şu büyükler farm binası, küçükler şey. Bildiğiniz buradaki savaşçıların yaşadığı barınak gibi bir şey. Şunlar tamamen dekor. Suların olduğu yer. Şu orta geliştireceğiz dediğim gibi. Bunu bastıkça buradaki şeyleri seviyeleri de yükselteceğiz dostlar. Bakalım göreceğiz ileriki zamanlarda nasıl olacak gençler. Bu tarz yenilikleri, yeni gelişmelerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı, bildirim çanını açmayı ve bu video ile alakalı fikirlerinizi yorum kısmına yazmayı ihmal etmeyiniz. İşte ada sistemi nasıl olacak? Etkinlik gibi mi olacak yoksa benim dediğim gibi kalıcı bir sistem mi olacak? Sizin hoşunuza gitti mi? Böyle bir şeyin yenileyen olması benim açıkçası hoşuma gitti. Yenilik her zaman iyidir abi. Farklılık oyuna şey katar, renk katar. Oradan neler farmlayacağız? Sadece odun, kömür, et gibi şeyleri de farmlayacağız. Onlar kesin zaten de. Ona ekstra olarak da ateş kristali farmlarsak 10 numara olur. Ki ben öyle de olacağına inanıyorum. Çünkü ateş kristali toplamak bayağı zor yani. Bayağı ihtiyaç var. Ücretsiz bir şekilde toplamak bayağı zor. Yani günde 40 tane 50 tane anca toplayabiliyorum ben. O da yetmiyor yani. Bir fırını basmaya 300 küsür tane 400 yakın şey istiyor. Sadece bir kademesini basmaya. Şu anda. Ateş kristali işe basıyorum ben. 6'da 7'de 8'de zaten uçuyor. Keza şuradaki Helios'ları açmak için yine uçuyor. Tüm base'leri basmaya da yani uçuyor. Bakalım abi göreceğiz. Çok konuştum. 9 dakika olmuş. Bunu editlersem 8 dakikaya düşerim. Tam 10 dakika oldu. Bakalım abi. Siz ne düşünüyorsunuz? Dediğim gibi yorumlar kısmına yazın. Bir sonraki Whitehouse Survivor oyunumuzda görüşmek üzere. Gelişmeleri takipte kalın lütfen. Saat bakıp yeni özellikleri aktaracağım ben size. Görüşürüz.